Herkese merhaba. Geçen videoda bu motifi yapmıştık, hatırlarsınız. Bu motifi bu videoda şu motife çevireceğiz. Bu motifle de daha sonrasında çok tatlı bir hırka yapacağız. Kazak da yapabilirsiniz ama ben hırka versiyonunu göstereceğim. Eğer karar değiştirmezsem videonun sonuna kadar veya bu motifleri tamamlayana kadar. Ama aslında orta kısmını yapmış oluyoruz. Bu orta kısmın üzerine sadece şu beyaz ve kırmızı kısımlarını yapacağız. Ben motifi iki zıt renkte çalıştım. Yani pembe ve kırmızı zaten buradaki rengim. Pembe, kırmızı, beyaz. Yine 3 renkte çalıştım ama kalbi pembe yaptım. Hırkayı yaparken, yani yapacağım hırkada bu iki motifi de kullanacağım. Şimdi bu motifi buna çevirirken ilk önce beyazla devam ediyoruz. Motifin herhangi bir yerinden bağlanıyoruz beyaz iple. Ben genellikle bu tip motiflerde köşeden bağlanmayı tercih ediyorum. Köşeden bağlandım. İpi sıktırdım. Bir tane sadece sık iğne yaptım. Yanındaki trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sırada bütün trabzanların üzerine, bir alt sıradaki bütün trabzanların üzerine birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle birkaç tanesini böyle yakından göstereyim. İç taraftaki motifin nasıl yapıldığını da bilmiyorsanız, henüz yapmadıysanız, izlemediyseniz videonun içerisine ve açıklama kısmına da daha önce paylaşmış olduğum videonun linkini bırakacağım. Şimdi köşeye geldik. Burada her bir trabzanın üzerine bir tane sık iğne yaparak köşeye kadar geldim. Köşeye bir tane sık iğne, iki tane zincir, tekrar bir tane sık iğne yapıyoruz. Bütün köşelerde bu şekilde. Köşede bir tane sık iğne, iki tane zincir, bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Şu köşenin bitişindeki, genellikle unutulan kısım burası olduğu için burayı tekrar söylüyorum. Köşenin bitişindeki trabzanın tepesindeki zincir kısmına batmayı unutmuyoruz. Çünkü burası böyle köşeden bazen kapanıyor ve direkt şuraya geçiyoruz. Bakın buraya geçtiğimizde burada bir delik oluyor, küçülme oluyor ve bu motif, yani kötü görünümlü bir motif olur. O yüzden yanındakine de yapıyoruz. Bütün tepelere bir tane sık iğne yapıp geliyorum. Başlangıç yerine geliyorum. Burayı bir göstermek istiyorum. Başlangıçta şu köşede bir tane sık iğne ile başlamıştık. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Köşede bir tane sık iğne, iki tane zincir, bir tane sık iğne yapıyorduk bütün köşelerde. Buranın başlangıcında bir tane sık iğneyi zaten yapmıştım. O yüzden bir sık iğne, bir iki zincirle tamamlayıp kaydırma yaparak motif sıramı tamamlıyorum. İpi kesmiyorum. Beyaz renkten devam edeceğim. Şimdi bu sırada, yeni sırada bir tane tekli trabzan, bir tane zincir, bir tane tekli trabzan, bir tane zincir olarak yapmaya devam edeceğiz. Hani tığ ipi doluyorum. Köşeye bir tane tekli trabzan yapıyorum. Hiç zincirle falan yükselmeden yaptım, bakın. Tekrar göstereyim. Zincir görüntüsünün olmaması için tığ ipi doluyorum. Köşeye bir tane tekli trabzan yapıyorum. Hemen yanına bir tane zincir çekiyorum. Aşağıda bir tane zincir atlıyorum. Bir zincir atlayıp yanındaki zincire bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir doladım. Bir tane zincir atlıyorum. Onun yanındakine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bir zincir atlıyorum. Tekli trabzan. Yani şöyle minik minik kafes görüntüleri olmuş olacak. Şimdi köşeye geleyim. Köşeyi de göstereyim. Köşeye geldiğimde bir tane zincirim kaldı zaten. Bir tane zincir çektim. Alt taraftaki bir tane zincir atlayıp direkt köşe boşluğuna bir tane tekli trabzan yapıyorum. Yani yarım trabzan. 2 zincir çektim. Aynı köşe boşluğuna bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki zinciri atlıyorum. Onun yanındaki zincire bir tane tekli trabzanla devam ediyorum. Bir zincir, bir tekli trabzan. Sona kadar böyle geliyorum. Köşede tekrar bir zincirim kaldı ya, bu zinciri yine atlıyorum. Köşedeki boşluğa bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Başlarken zaten bir tane tekli trabzan yapmıştım. Onun tepesine bağlanıp
kaydırma yaparak bir tane zincirle kilitleyerek motifin ilk iki sırasını tamamlamış oluyorum. Yani şuradaki kırmızı çizgileri oluşturduğumuz sırayı yapacağız. İpi bağladım tığa. Yine köşeden bir tane tekli trabzanla başlıyorum. Şu boşlukların içerisinden çalışacağız bu sefer. Yine tekli trabzan, bir zincir tekli trabzan yapacağız ama şu boşlukların içerisine, yani şuraya değil de bir alt sıradaki zincirin tepesine batacağız. Bir tekli trabzan, bir zincir çektik. İpe tığı doladım. Hemen yanındaki bir alt sıranın zincirin tepesine bakıyorum. Bir zincir, buraya değil, şuraya batıyorum. Yani şuradaki deliğin içerisine değil, bir alt sıradaki zincirin tepesine batıyorum. Bir zincir çektim. Yanındaki boşluğun tepesine. Şimdi köşeye geldim. Bir tane, yani köşede alt kısımdan değil, normal üst kısımdan, şuradaki boşluğun içerisinden ilerleyeceğiz köşede. Bir tane tekli trabzan, iki zincir, aynı boşluğun içerisine bir tane tekli trabzan. Köşe biraz daha şöyle dolu dolu durması için alt sıradan değil, normal köşe sırasından devam ediyorum. Köşe boşluğundan devam ediyorum. Bakın şu şekilde görünüyor. Köşeyi de dönelim hemen. Köşeyi dönerken şuradaki zaten çok kendini belli ediyor direkt. Şuradaki boşluğa alt sıradaki zincirin tepesine batıyorum. Bir zincir, bir tekli trabzan, bir zincir ve şöyle görünüyor bakın. Başlangıca kadar örelim. Başlangıçta zaten alt sıralarda yaptığımız gibi bir tane tekli trabzanı yapmıştık. Bunun yanına bir tane tekli trabzan, iki tane zincir yapıp köşede ilk tekli trabzanın tepesine bağlanarak bu sırayı tamamlayacağız. Ve tamamlamış oluyorum bu sırayı. Bu şekilde görünecek. Şimdi bu sırada yaptığımız işlemin aynısını bir sıra daha beyazla yapacağız. Yani şu aralardaki beyazları yapmış olacağız. Ama yine bu bir zincirlerin şu kısımların arasına, boşluğa değil, bir alt taraftaki beyaz kısımlara batacağız. Beyaz iple bütün sırayı bu sırada, bu kırmızı çizgilerin sırasında ne yaptıysak aynısını beyazla bir sıra daha yapacağız. Şöyle bir görüntü olmuş oluyor. Yavaş yavaş motifimiz oluşuyor. Şimdi bu sırayı da tamamladık. Ve bir sıra daha beyaz iple gideceğim. O da bütün zincirlerin tepesine bir tane sık iğne yapacağım bu sırada. Bu sıradaki sık iğneler şöyle gidiyor. Trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaptım. Şimdi boşluğa bir tane sık iğne yapacağım. Trabzanın tepesine, boşluğa, trabzanın tepesine, boşluğa. Yani ikişer ikişer ilerleteceğim aslında. Şimdi boşluğa bir sık iğne, trabzanın tepesine, boşluğa, trabzanın tepesine. Köşeye geldik. Bir tane sık iğne, iki tane zincir, bir tane sık iğne. Köşenin üstündeki trabzanı unutmuyoruz. Bir tane sık iğne, bir boşluğa, bir trabzanın tepesine, bir boşluğa, bir trabzanın tepesine. Bütün sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sonrasında da zaten bunu tamamladıktan sonra da en üstte de tek bir tane bütün zincirlerin tepesine başakların dış kısmından örerek bir sıra daha ikili trabzan sıramız var. Sonrasında motifimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi son sıradayız. Kırmızı olan sırada. Burada bu başakların dış kısmından öreceğiz dediğim kısmı nasıl yapacağımızı anlatacağım. Zaten şu orta kısmındaki çerçeveyi, kalbin çerçevesini yaparken de aynı yöntemle ilerlemiştik. İkili trabzanlar olacak bu sıranın tamamında. Burada şuradan değil de şu dış kısmından, yani bu başakların, zincirlerin bu dış kısımlarından öreceğiz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz her birinin tepesine. Köşeye geldim. Köşede dış kısımdan değil, direkt iç kısımdan köşe boşluğunun ortasına bir tane ikili trabzan, iki tane zincir, yine aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sadece köşede bu başakların dış kısmından örmüyorum. Onun haricinde kalan bütün zincirleri bu başakların dış kısımlarından örmeye devam ediyorum. Bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bu motif 20 santimlik bir motif olmuş oluyor. Kullanacağımız hırka da
20 santim yaklaşık yeterli olacaktır. Hırka kısmını da bir sonraki partta anlatıyor olacağım. Motifleri yaptıktan sonra hırka kısmını yapması çok daha kolay olacak. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz.